Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Hafta sonuna girerken sizlere bir anket bırakmıştım kanalda. Gönderiler kısmında görebilirsiniz. Daha önceki videoların altına gelen yorumlardan yola çıkarak bir istek videolar notu tutuyorum ben. En çok ön plana çıkan da kariyer açılımıyla daha böyle kırık kalpler açılımı tarzında bir durumdu. Sizlere bunu sormak istedim. Hem de yine o gönderinin altında ilerleyen süreçler içinde istediğiniz videoların başlıklarını yazabilirsiniz demiştim. Kariyer açılımı çok farklı kazandı arkadaşlar. Bu sene tabi biliyorum bazılarınız niye yorumlarda yazmıştınız. KPSS için önemli bir sene ve bilmiyorum kolektifte demek ki gerçekten böyle bir durum var. Beni de çok mutlu etti. Kariyer açılımı çünkü benim de yapmayı en sevdiğim açılımlardan biri. Kariyer açılımı kırık kalpler açılımından 2 kat daha fazla oy almıştı. O yüzden öncelikle onu yapacağım. Ama kırık kalpleri de yapacağım yine. Bu da hani en geç bunu yayınladıktan sonraki bir hafta içerisinde gelecektir. Üzülmeyin, merak etmeyin. Onu da çekmeye çalışacağım. Şimdi yine arkadaşlar önceki yorumlardan yola çıkarak daha basit tutmaya çalışacağım açılımları. Çok detay, bazı arkadaşlarınız hani sıkılıyor işte ya da dinlerken böyle yoruluyor. Çok şey yapmamaya çalışacağım. O yüzden daha net, daha basit, belki çok fazla hani aşırı böyle örnek vermeden daha kısa, doğrudan cevap almanıza odaklı bir açılım yapmaya çalışacağım bugün. İnşallah yapabilirim. Çünkü ben de biraz arkadaşlar o an geliyor. Bilgisi o an akıyor. Ve şeyi çok düşünemiyorsunuz. Hangi birini filtreleyeyim? O çok kasıntı olabiliyor. Hani orada böyle onu söylemeyeyim, bunu söylemeyeyim derken yorum eksik kalabiliyor. Hani ben yüzeysel açılım yapmayı sevmiyorum. Bilgi ne akıyorsa onu vermeye gayret ediyorum. Ama dediğim gibi elimden geldiğince en azından herkese açık yayınladığım videolarda biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Sizler sıkılmayın diye. 3 destemiz olacak. Hepsinde bir değnek asını sizin için böyle simgesel olarak seçmek istedim. Çünkü değnek ası bizim yeni başlangıçlarımız için, özellikle de kariyerde böyle tutkuyla, motivasyonla yapmak istediğimiz şeyler için güzel bir böyle ilhamdır, umuttur, güzel fırsatları aslında anlatır. O yüzden istedim ki bu başlangıç değnek asıyla olsun. Belki hani herkesin kolektifte ona ihtiyacı vardır. Birazcık böyle hani kış ayları da malum bir ışık, bir böyle motive olma, dürtülenme. O yüzden değnek asını seçtim. Şimdi desteleri tanıtayım size. Birinci destemiz şu şekilde de göstereyim. Böyle bir deste arkadaşlar. Daha önce bu desteyle size açılım yaptım mı pek hatırlayamıyorum. Çok sık kullandığım bir deste değil. Arkası da böyle şuradaki destemiz. Bütün destelerin ben isimlerini de bu arada açıklama kısmına yazıyorum. Açılımda kullandığım destelerin açıklama kısmına bakabilirsiniz ilgilileri. Birinci destemiz. İkinci destemiz. Daha önce de zaten sık sık kullandığımız bir destemiz. Tanıyorsunuz kendisini. Üçüncü destemiz de yine aslında çok sık kullanmadığım ama bu açılımda bir şekilde hazırlık yaparken çekildiğim bir deste oldu. Böyle. Arkası da böyle bu şekilde. Üçüncü destemiz de bu. Şimdi sizden istediğim destenizi seçmeden evvel böyle gözlerinizi kapatıp birkaç derin nefes alıp verin arkadaşlar. Olur mu? Gerçekten kendinizi rahatlatın. Odaklanamıyorsanız bakın izlemeyin. Deste seçemiyorsanız izlemeyin. Şu an vakti değildir, tamam mı? Gözlerinizi kapatın. 2-3 defa en azından derin nefes alıp verin. Şöyle omuzlarınızı, kaslarınızı serbest bırakın. Ve kendi yüksek benliğinize şunu sorun. Şu anda kariyerimle ilgili nasıl bir noktadayım? Ve gelecek süreçte acaba benim kariyerimde neler olabilir, neler yaşanabilir? Kariyere dair hem güncel hem de gelecek potansiyellerim neler olabilir? Bu soruyu sorun. Hazır hissettiğinizde gözünüzü açın. İlk gelen desteği seçin ve izleyin. 2 deste arasında kalırsanız ya izleyin ama daha dediğim gibi tek deste olursa çok da iyi olur. Ama 2 deste arasında kalırsanız tam o zaman izleyin, sentez yapın. Fakat tekrar söylüyorum, hiç seçemediniz, izlemeyin. Bırakın birkaç gün sonra gelip izleyin. Kanaldaki diğer kariyer açılımlarını da izleyebilirsiniz bu arada. Onlar da zamansız. Neye çekiliyorsanız onu izleyin. Siz videoyu durdurun, seçiminizi yapın. Biz ilk destemizle başlayalım. Yeniden merhabalar. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi ben zaten açılım öncesinde bütün desteleri şöyle bir kardım hazırladım ama yine de son bir kez kararım
Niyet alalım. Birinci desteği seçen, birinci desteği izleyecek olan herkes için niyet alıyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Öncelikle şu anda güncelde kariyer hayatınızdaki enerjiler nelerdir? Şu anda kariyer hayatınızdaki güncel enerjiler nelerdir? Bu şekilde geldi, hepsini alıyorum. Şu anda güncelde kariyer hayatınızdaki enerjiler nelerdir? Önce bir buna bakacağız. Sonra gelecek kartlarınıza bakacağız. Uyumbazlık. Şimdi arkadaşlar önce kısa bir güncele dediğim gibi göz atacağız. Azize, Kılıç Şövalyesi, Tılsım Kralı ve şurada da Elfler kartıyla uyumbazlık temasını görüyoruz. Bakın numarası 15. 15 bana doğrudan Majör Arkana'daki aslında tarot kartlarındaki şeytanı hatırlatıyor ve bir konuyu belki de gözümüzde çok fazla büyüttüğümüzden, çok fazla bunu öncelik haline getirip aslında kendimize sıkıntı ve stres yaşattığımızdan bahsediyor olabilir. Ama ben buradaki sıkıntı ve stresin sadece sizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Sanki hani siz kendi yerinizde aslında hedefleriniz, hayalleriniz için gerçekten sabırla duruyorsunuz. Sabırla belki elinizden geleni yapıyorsunuz ama size karşı sürekli bazı eleştiriler geliyor olabilir. Ve bu da sizin bazı şeyleri gerçekten belki olması gerekenden maalesef ki çok daha fazla kafaya takmanıza sebep oluyor olabilir. Hani şey diyebilirsiniz ya ben kendi halime bırakılsam zaten aslında hedeflerim için çabalıyorum. Zaten çok çalışıyorum. Çünkü Tılsım Kralı'yla gerçekten o hani kariyer hayatınıza büyük bir ciddiyetle baktığınız, gerçekten her şeye çok önem verdiğiniz, planlı, iyi bir şekilde yönetmeye çalıştığınız anlaşılıyor. Ama Kılıç Şövalyesi işte sanki biraz dışarıdan, hani siz burada duruyorsunuz Azize ile, dışarıdan size doğru getirilen bir takım stresli, belki bazen agresif, hızlı bir şekilde herkesin sizden belki sonuç beklemesini anlatıyor olabilir. Ve özellikle hani oyunbazlık kartı zaten ne zaman gelir? Biz bir şeylerin içinde çok fazla stres yaşadığımızda kart normalde bir tavsiye olarak ne der? Ya tamam bu kadar işte ciddiye alma, birazcık daha rahat bir yerden bak. Hani deriz ya hani kafana takma derler. Biraz onun gibi aslında. Biraz kendimizi rahatlatmamızı tavsiye eder aslında. Fakat dediğim gibi yani o 15 bana çok o şeytan kartındaki maalesef ki o maddiyatın bizim için stres haline dönüşmesi ve o stresin bizi bazen gerçekten böyle baş ağrıları, diş ağrıları, işte mide ağrıları gibi durumlarla zorlaması bana bunu hatırlatıyor. Ve Azize ile şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben zaten çok uzun süredir sabrediyorum ve kendi içimde de kariyer yolumla ilgili bazı sezgilerim var. Ve ben biliyorum ki aslında ne kadar zaman da alacak olsa ben en nihayetinde aslında o noktaya geleceğim. Ama işte bu kılıç şövalyeleri kim? Belki aileniz, arkadaşlarınız da sizin haricinizde kalan herkes diyebiliriz. Ne zaman işte başarılı olacaksın? Ne zaman bir işe gireceksin? Ne zaman atanacaksın? Ya da zaten bir iştesin. Hadi şunu hemen yapsana. Belki hani çalışma hayatınız var ama sürekli hadi yap, hadi yap, hadi yap. Sizi biraz o darlayan enerjilerden bana bahsediyor. Fakat şunu söylüyor. Diyor ki, hani deriz de böyle söz uçar yazı kalır. Biraz Kılıç Şövalyesi uçuşan sözler gibi düşünün. Eleştiriler geliyor, hoşlanmadığınız sözler belki geliyor ama merak etmeyin, bunlar gidecek. Kalıcı olan ne olacak burada? Sizin kendi kariyer hayatınız için aslında o sarf ettiğiniz emek, sarf ettiğiniz çaba, ayırdığınız zaman bu aslında kalıcı olacak olan. Halde merak etmeyin. Evet şu an çok sıkıntılı görünüyorsunuz şey olarak stresli yani görünüyorsunuz. Çok kafaya takıyorum diyorsunuz bence. Belki işte uykunuz kaçıyor. Belki gerçekten çok huzursuz oluyorsunuz. Diyor ki sakin ol. Gerçekten sakin ol. Aslında İnsanlar açısından olumsuz bir süreç olsa da sana gelen eleştiriler noktasında sen iyi bir dönemdesin. Şu anda yaptığın şeyler karşılığını verecek. Yani son çünkü o güncel enerji kartınız bundan bahsediyor. Şimdi gelecek öngörüsüne dair kartlarınızı alalım. Biraz yukarı kaydıralım. Sadece birazcık sabır ve birazcık aslında hani yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten. Belki tiye alma. Biri geliyor bir yorum yapıyor ya diyor ki İçinden belki ona hani şey yap, aman sana mı soracağım, aman sanki sözlerini çok bir önemi var. Yani ciddiye alma diyor karşına gelen sözleri. Biliyorum ki bu çok zor bu arada, maalesef ki çok zor.
Özellikle de hani bir çalışma hayatınız varsa ve mobbing görüyorsanız maalesef bu mesela çok zor. Peki sevgili birinci deste, gelecek süreçte sizin kariyer hayatınızda neler olabilir sizin için? Düştü. Güzel. Değnek şövalyesi. İki kart birlikte geldi arkadaşlar. İki kart daha alalım. 5'e tamamlayalım. Gelecek öngörüsü olduğu için. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle yapalım hemen. Çok rahatladım. Çok rahatladım gerçekten. Sizin adınıza. Kariyer hayatınızla ilgili, geleceğe dair, gelecek sürece dair duymanız gerekenler nedir sevgili birinci deste? Tamamdır. Temizleyici, arındırıcı sular arkadaşlar. Arınmak böyle o yaşam dolu hayat gücünü aktive eder diyor ve bazı süreçlerden, bazı durumlardan arınacağınızı söylüyor. Bu ne demek? Hadi bakalım birlikte. Şimdi değnek şövalyesiyle açtık geleceğe dair kartlarımızı, öngörüye dair kartlarımızı. Bu bir macera, bir tutkudan bahsediyor burada. Bizim gerçekten tutkuyla, heyecanla kalkışacağımız süreçlerden. Eğer burada bakın hani neyi sevdiğimi bulamıyorum, işte tercih edemiyorum, nasıl bir kariyer yoluna gitmeliyim bilemiyorum diyorsanız belki gerçekten bir motivasyonla o yolu bulacağınızı anlayabiliriz. Ya da bazen hani bilirsin ne yapacağını ama gereken motivasyonu bulamazsın. O ilhamı işte bulacağınızı, o ilhamı bularak evet artık hani bu iş için harekete geçebilirim. Yani yaşamla aslında dolup taşıyacağınızı bana anlatıyor. Ve bakın çok güzel bir böyle adalet, kuponlusu, dünya kartı, kupa altılısı gibi kartlar gelmiş. Burada özellikle nasıl bir süreç var biliyor musunuz? 6 aylık dönem önemli. 9 ve 10. aylar yani Eylül ve Ekim ayları önemli. Bu yılın aslında bitiş süreci yine çok önemli. Hani şey de çok toparlanmış gerçekten. Yılın o bitim süreci ve yeni sezonun başlangıcı gibidir ya biraz Eylül, Ekim hani o sonbaharla birlikte yeni bir dönem başlar. Orada bir toparlanma var. Haliyle şunu anlıyorum. Bu dönemde emek vereceğiniz konuların, sabır göstereceğiniz konuların karşılığını gerçekten de Eylül, Ekim süreçleri gibi alacak olabilirsiniz. Bakın mesela bir haksızlığa uğruyorsanız, mobbinge uğruyorsanız burada belki de o girişeceğiniz hareketlerle birlikte kendi o hak ettiğiniz şeyi alabilirsiniz. Belki alamadığınız bir hakkınız var. Adaletle birlikte onun alınması. Ya da sıkıntılı bir konunun artık netleşip gerçekten sizin adınıza adil bir şekilde sonuçlanması. Bunu görebiliriz. Ama adalet kartı bana özellikle sınavlardan çok fazla bahseden bir kart arkadaşlar. Bunu getirebiliyor çünkü ne kadar çalışırsan o kadar emeğinin karşılığını alırsın. Bakın sınavla bir şeyler kazanmak isteyen, sınavla kariyer yoluna girmek isteyenler için güzel bir dönem. Evet şu an zor. Şu an gerçekten maalesef ki zor. Birazcık hani dediğim gibi sabırlı olmanız gerekiyor. Ve olumsuz şeyleri gerçekten hiç böyle hani deriz ya bir kulağından girsin diğerinden çıksın. Girmesine bile izin vermemeniz, onları saf dışı bırakmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar kendinizi gerçekten temiz, arınmış bir yerde tutarsanız o olumsuz etkilerden o kadar aslında rahat kalkıp enerjinizi faydalı şeylere akıtabileceksiniz. Çünkü bu sizin tamamlanmaları yaşayacağınız bir süreç. Yani kupa onlusu bizim manevi olarak özellikle çok mutlu olacağımız, tatmin olacağımız süreçleri anlatır. Dünya kartı bir yol kat ettim ve nihayet bakın tamamlanma ve başarı. Görüyor musunuz? Completion ve achievement. Tamamlanma ve başarı. Ama ne? Emek verdiğim şekilde onun benim alacak olmam. Hala bu dönem siz ne kadar çalışırsanız karşılığını o kadar alırsınız. Emekleriniz boşa gitmez, korkmayın. Ama şu önemli. Şunu demiyor. Çalışmazsan çok şanslısın. Bazen öyle olur ya hani çalışmazsın ama böyle şansın yaver gider. Bu dönem değil arkadaşlar. Çalışırsan şansın yaver gider, karşılığını alırsın dönemi. Haksızlığa mı uğradın? Sen doğru kal, dürüst kal, dürüst bir şekilde çalışmaya devam et, hakkını alırsın dönemi. Haliyle hiç yoktan şanslılık dönemi değil.
Ne kadar çalışırsanız o kadar karşılık alma süreci ve sizin burada çok aslında masumane duygularla da hareket edeceğiniz anlaşılıyor. Hani sanki gerçekten birilerinin eleştirilerine rağmen, birilerinin sözlerine, yıpratıcılığına rağmen doğru ve dürüst kalarak, hani biraz hem oyunbazlık hem işte kupa altılısında böyle çocuksu bir masumiyetten burada bahsedilir. Innocence, hani masumiyet, the past'ta geçmiş. Belki hatta geçmişte yine aslında bana şeyi veriyor açıkçası. Şu an ne kadar emek verirsen gelecekte, hani şu an geçmiş olacak ya, onun karşılığını alıyorsun. Evet, geçmişin karşılığını alma. Ama bazılarınız için belki geçmişte iyi niyetle yardım ettiğiniz insanlardan da bakın fayda görecek olabilirsiniz. Ama bu gerçekten kalbinizi ne kadar temiz tutarsanız, hani buradaki o arındırıcılık, temizlik bununla da ilgili olabilir. Hani ne kadar sen kalbini temiz tutar, kendi hedeflerin için çalışabilirsen, doğru yoldan ayrılmazsan, o kadar merak etme, tam neyi hak ediyorsan sana o verilecek diyormuş gibi. Hiç mesela işiniz yoksa bu dönemde, yine ben aslında hani bu Eylül-Ekim süreciyle birlikte bunun başlayabileceğini düşünüyorum. Bazılarınız için hatta şey gibi görebiliriz. Direkt şu andan ne zaman izlerseniz 6 aylık süreçte geçmişteki bazı bağlantılarınız sayesinde de mesela bir belki iş bulma, bir yolun önünüzde açılması. Hani deriz ya geçmişte ben onun bir işini halletmiştim. Unutmamış, sağ olsun, yıllar sonra geldi, o da bana falanca konuda yardım etti. Bakın öyle bir dönemi verebilir. Ya da belki işte öğrencisiniz, hani ihtiyacınız var, ders çalışacaksınız, işte kitap almanız lazım vesaire. Belki karşınıza gerçekten size yardım edebilecek, burs verebilecek hani insanların çıkması gayet bu 6 aylık süreçte söz konusu olabilir. Ama merak etmeyin, hani şuradaki o sıkıntılı dönem geçici görünüyor. Sadece biraz sabrınız gerçekten sınanıyormuş gibi ve hani deriz ya bazen kalbin de sınanır. Bakalım sen dürüst kalabilecek misin diye. Bana biraz onu verdi açıkçası. Yine burada kupa olmasıyla bazılarınız için hani balık burcu döneminde doğrudan, yani Şubat ayının son haftası ve Mart ayı boyunca bir işe girmek, bakın adalet kupa olması, üretkenliğinizi gösterebileceğiniz bir iş hayatınızın başlaması, hatta ilhamla da tutkuyla da birlikte, özellikle böyle hani daha yaratıcı, işte üretken faaliyetleri içeren işler yapıyorsanız sizin buralarda bir iş durumunuz belki başlayacak olabilir. Ama şu anda iş hayatı olanlar da şuna dikkat etsinler. Özellikle de bakın bitirmeyi düşünüyorsanız bir iş dönemi bitip yeni bir sürecin başladığını görebiliriz. Hani işten ayrılmalar ama hakkını alarak ayrılmalar, mesela tazminatını alarak ayrılmalar için de iyi bir dönem olabilir. Çünkü bu şey gibi değil, var olan düzenin başarılı olmasından ziyade, iş hayatı olanlar için konuşuyorum. Mesela haksızlığa uğradım, hakkımı alıyorum ve bu süreci tamamlayıp belki yeni bir yerde ben artık çalışma hayatına başlıyorum. Biraz bunu getirebilir. Ama her halükarda dediğim gibi çok hızlı bir süreç var burada. Şey diyebilirsiniz, özellikle Şubat ayı bittikten sonra zaman nasıl geçti anlamadım. Bir baktım her şey çok peş peşe geldi. Peş peşe süreçler yaşadım. Ve bir baktım evet, kariyer hayatımda bir şeyler yoluna girdi. Çünkü burada emeklerinizin karşılığını almak konusu çok vurgulanır dünya kartıyla birlikte. Satürn etkilidir. Hani karmada diyebilirsiniz isterseniz buna. Emek verdiğin şeyin karşılığını doğrudan alırsın. Fakat hepiniz için izlediğiniz andan itibaren 6 aylık ve 10 aylık süreçler çok kritik, çok önemli görünüyor. 6 aylık süreç sanki ilk karşılık alma. 10 aylık süreçte onun nihai noktaya ulaşması, hani sonuç kısmını almakmış gibi. Haliyle merak etmeyin. Yani bu dönem geçici. Aslında sezgileriniz de bence size doğruyu söylüyor. O yüzden insanları biraz dışarıda bırakmaya çalışın. Bunaldıkça da arkadaşlar duş almak, abdest almak, işte suyla nasıl rahatlıyorsanız, imkanınız varsa böyle işte yüzmek, bilmiyorum artık. Hani bazen suyu anlatmak da işe yarar yani. Olumsuz bir rüya gördüğünde suyu anlatırsın. Suyla yapılan arınmalar size gerçekten iyi gelecek olabilir bu dönemde. Ama olumsuz insanları çok dikkate almayın.
Olumsuz eleştirileri dikkate almayın. Kalbinizi karartmayın. Siz emeklerinizin karşılığını inşallah alır mısınız gibi görünüyor. Dilerim ki de hepiniz için o şekilde çalışsın. Sevgili birinci deste. Dediğim gibi daha net, basit bir açılım yapmaya çalıştım. Doğrudan hani şu şöyleymiş, şöyle olabilir şeklinde. Umarım gereken kişilere mesajları ulaşmıştır. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kanal üyelikleri de açıldı. Eğer hani daha fazla açılıma, daha detaylı derin açılımlara erişmek isterseniz de üyelikleri değerlendirmek belki isteyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili ikinci deste. Hoş geldiniz. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Zaten ben açılım öncesinde bütün desteleri hani karıp hazırladım. Ama son bir defa niyet alarak ikinci deste için niyet alıyorum. En doğru cevapları almaya ve en iyi şekilde yorumlayarak ikinci desteği izleyecek olanlara zamansız bir zamana niyet ederek cevaplar almayı niyet ediyorum. İkinci deste. Şu anda güncelde kariyer hayatınızla ilgili nasıl bir noktada, nasıl bir enerjidesiniz? Bekleyiş süreci. Zaten hani çok fazla şey yaptım. Elimden geleni yaptım. Şu anda da bekliyorum. Şu anda kariyerinizle ilgili nasıl bir süreçtesiniz? İkinci deste, güncel enerjide nasıl bir süreçtesiniz? Akış. Gerçekten akışa bırakmış bir deste bu. Bakın burada dolambaçlı yol kartımız gelmiş. Bir orman var. Bir böyle büyücü gibi biri var, böyle asasıyla, Gandalf gibi. Kendi asasıyla ışık tutarak yolunu görmeye çalışıyor. Aslında ne kadar gerçekten şu tılsım yedilisindeki kızın durumuna uygun. Neden? Çünkü tohumları ekmiş, sulamış. Artık onlardan sonuç alacağı zamanı bekliyor. Ve bir şeyleri mecburen ne yapmış bakın? Kaderin akışına bırakmış. Kader çarkı geldiğinde çünkü artık hani kontrol sende değildir. Hayatın bir akışı vardır. Senin hani kontrol edebildiğimiz kadar ve edemediğimiz kadar var ya, bu aslında tam olarak ondan bahseder. Ama güzel olan şudur aslında, kader çarkı ki burada olumlu da işaretlerle gelmiş. Genellikle diyelim, genellikle diyebiliriz. Bizim için bir şeylerin olumlu şekilde döneceğinden, şansımızın artık yaver gideceğinden evet bahsedebilir. Fakat kural nedir? Elimizden geleni yapmış olmak. Elimizden geleni yapmış olmak. Ve yanında güzel bir aşıklar kartı var. İkizler yani Merkür etkili. Haliyle bir şeylere çalışmak, gerekli insanlarla görüşmek, gerekli başvuruları yapmak. İşte gerekiyorsa böyle kısa kısa seyahatler, bir yere gidip gelmek, eğitim almak, seminer almak. Bunları zaten fazlasıyla yapmış olabilirsiniz. Kurslara katıldınız, eğitimler aldınız. Belki başvurularınız evet hani yapıldı ve diyorsunuz ki artık bundan sonrasında ya çok da yapılacak bir şey yok. Ben yine evet hani devam ediyorum bir şeyler üzerine yoğunlaşmaya, çalışmaya. Evet hani devam ediyorum ama hani deriz ya, iş artık benden çıktı. Artık hani bu konu Allah'a emanet. Nasıl gelişirse öyle gelişecek. Yani ben haber bekliyorum. O şeyin karşılığını artık vermesini bekliyorum diyorsunuz ki doğru olanı da yapıyorsunuz aslında. Peki gelecek süreçte neler olabilir? Sevgili ikinci deste. Kariyer hayatınızda gelecek süreçte neler yaşanabilir? Güzel. Güzel. O gemi buraya gelecek yani. Bir kart daha alalım. Bir tane daha. Peki. Deste altına almayacaktım ama gördüğüm için yoruma şöyle bir dahil edeceğim. Şöyle şurayı kapatalım. Bazı korkular ara ara nüksediyor olabilir. Hani ürküyor olabilirsiniz. Acaba emeklerimin karşılığını alabilecek miyim diye. Ama onlara çok teslim olmamız tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Tavsiyenizi de alalım. Sevgili ikinci deste. Kariyer hayatınızla ilgili şu anda duymanız gereken şey nedir?
Güzel derken şöyle güzel. Şimdi impase. Neyden bahseder? Enerjini başka bir yöne doğru akıt diyor. Şu anda ne kadar zaten artık hani burayı denersen dene. Bakın bir duvar var. Bu duvara çarpabilirsin. Çünkü önünde şu an geçit yok. Ya mecburen zaten bekleyeceksin. Beklemekten başka bir çaren yok. Ama ne yapabilirsin? Sen bu süreçte başka şeylere de enerjini akıtabilirsin. Diyelim ki hani bir şey yaptın, başvurdun, işte olmadı. Olumsuz cevap aldın ya. Böyle süreçlerde diyor ki başka bir yöne yönel. Başka bir şeyleri de dene. Olması gereken zaten bir şekilde olacak ve burada bakın sonbahar dönemini görüyoruz. Belki geçtiğimiz sonbahardan beri aslında bazı konular üzerine çalışıyor olabilirsiniz ve sonuçları biraz gelecek sonbahara, yani 2026 sonbahara kalabilir. Tabii ki ne zaman izlerseniz kendi yılınızın sonbaharına göre de alabilirsiniz ileride. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hizalayayım. Tılsım ası, değnek şövalyesi, tılsım dokuzusu, değnek kraliçesi, Azize kendisi, tılsım dörtlüsü ve araba şeklinde geliyor. Normalde aslında 5 kart alacaktım. Ama 5 kart alsaydım Azize'de kalacaktı. Üzerine aldığım tılsım dörtlüsü yine biraz böyle nötr bir enerji olduğu için gerçekten buraya böyle iyi veya kötü sonuçlandırıcı bir kart almayı bekledim. Ve bu 7. kartımızla araba kartıyla geldi. Burada şöyle bir konu var. Dediği gibi zaten aslında yapmanız gerekenleri evet yapmışsınız. Ve şu anda hani bir şeyleri bazen çok zorlasan da o an kapı açılmaz ya. Diyor ki kapıyı şu an sarsmanın anlamı yok. Kapıyı kendi haline bırak. Bu cepte. Ama ne yap? O kapı kendi halindeyken sen belki farklı konulara başvurmaya, farklı alanlara çalışmaya, o konularda belki eğitimler almaya da başlayabilirsin. Ama şu güzel, özellikle hani tılsım ası geldiğinde genelde ya olduğumuz sene içerisinde ya da olduğun andan itibaren bir senelik süre içerisinde sen somut bir başlangıç yaparsın. Ve bu somut başlangıç gerçekten uzun vadeli olabilir. Uzun süreli olabilir. Yani başladın ya, 2 günde bitmez o konu. Gerçekten de senin belki hayat yolunu, hayat yolculuğunu etkileyebilir. Kaldı ki diyor ki bu senin değnek şövalyesiyle aslında motive de olacağın, gerçekten o şeyi yaparken kendini iyi hissedeceğin, dinç hissedeceğin, ya evet çok güzel, işte kendimi olduğum gibi gösterebiliyorum, istediğim gibi hareket edebiliyorum diyebileceğim bir alan olacak diyor. Ve gerçekten de aslında şu ana kadar o ektiğiniz, suladığınız tılsımlar var ya, burada tohumlar. Bunların evet karşılığını alacaksınız. Çünkü tılsım dokuzlusu bu kadın hani bu noktaya gelmek için çok emek vermiştir. Bunu anlatır. Evet zaman alır. Hapşuracağım, özür dilerim. Tılsım dokuzlusunda evet hani çok emek vermişsindir ama nihayetinde istediğin noktaya gelmişsindir ve keyfini sürebilirsin. Sadece işte konu ne? Gerçekten de sabırlı olmayı biraz bilmek ya, şey diyebilirsiniz artık hani sabır taşım çatladı. Hani bazılarınız evet bunu söyleyebilir. Çünkü aslında hani sanki uzun süredir bir şeyler yapmaya gerçekten çok çalışmışsınız ama hep engellenmiş gibi de duruyor. Hep böyle sanki engellenmiş, hep belki bir engel çıkmış ve hani ne zaman hani var ya, bu nerede bu nasip? Aslında nasip geliyor. Ama nasip gerçekten belki o kadar uzun, hani ömürlü bir şekilde gelecek ki sizi öncesinde iyice bir sınamış gibi görünüyor. Ve devamı değnek kraliçesi, Azize, tılsım dörtlüsü, araba. Ya çok güçlü bir yerden gelmiş. Yani bu destenin gerçekten şöyle bir şey. Hani baraj düşünün. Önüne işte bir şeylerle böyle tıkanmış. Su geliyor akmıyor ya. Siz şu an o akmıyor dönemindesiniz. Su böyle duruyor. Ama sonra biz o kapağı bir kaldıracağız, barajın kapağını. Yani bir kaldırılacak o. Akmaya başlayacak. Bu destenin hikayesi biraz böyle. O yüzden şu an söylediğimde çok şey gelmiyor olabilir. Yok yani dinliyorum ama artık benim hani kariyerimden yana çok da hani bir ümidim, beklentim kalmadı diyor olabilirsiniz siz. O yüzden belki de zaten akışa bıraktınız. Çünkü dediniz ki ya yapacak bir şey yok, mecburen bıraktım. Halbuki diyor ki ya sen bu süreçte evet başka şeylerle ilgilen, başka konularda şansını dene ama merak etme, aslında bu istediğin, çaba verdiğin konu her neyse. Bilhassa içinde olduğumuz yılın Haziran-Temmuz ayları, bakın. Buradaki o kapağın, baraj kapağının açılacağı süreç olabilir. Yine içinde olduğunuz yılın
Ağustos, Eylül ayları da kendinizi gerçekten çok iyi hissettiğiniz, ay nihayet ya, nihayet hak ettiğim noktadayım dediğiniz süreç olabilir. Hatta bakın öyle ki, ne var burada biliyor musunuz? Bence o istediğiniz noktaya geldiğinizde de, ki ben bunun dediğim gibi izlediğiniz andan itibaren o bir sene içerisinde olacağını düşünüyorum. Azize ve Tılsım dörtlüsü. Şeyden çekinebilirsiniz biraz. Ya ay ben bu durumu kaybeder miyim? Ay bu durum gerçekten böyle mi devam edecek? Orada bir böyle bir olduğum yeri çok güzel korumalıyım. Hani kıymetini bilme duygusu var bence. Sıkı sıkıyor çünkü tutunuyorsun tılsım dörtlüsüyle birlikte. Halbuki şu var, daha da iyi olabilir. Çünkü bakın en nihai o sonuç kartımız araba kartı. Araba kartı kariyer hayatımız için çok güzel bir enerji. Çünkü gerçekten başarıyı vaat eder. Hak edilmiş başarıyı. Uğrunda emek verilmiş başarıyı. Ama bu şöyle bir yerden değil. Hani nasıl desem... ben hiç çabalamamıştım da bu bana geldi değil. Hayır, şu ana kadar siz zaten o konuya çok birikim yapmışsınız, çok çabalamışsınız. Ve dediğim gibi şu anda evet başka şeylerle uğraşabilirsiniz. Çünkü bu şey zaten gelecek. Ama emek vermişsiniz ya, o emek verilmiş, verilmemiş bir emek değil bu. Yani bunu anlatmaya biraz çalışıyorum. Çünkü araba kartında hak ettiği tahtı almaya çıkan bir gencin hikayesi anlatılır normalde. İşte o hak ettiğiniz tahtı almaya doğru gidiyorsunuz. Ve bence ne kadar hani dedim ya şurada ay kartıyla hani birazcık çekiniyor olabilirsiniz. Bazen korkular geliyor olabilir. Ne kadar böyle olsa bile aslında siz de içten içe bence bunun böyle olacağına inanıyorsunuz. Hani ya bu kadar geciktirildiyse vardır bir hikmeti diyorsunuz bence. Ki var. Gerçekten var. Özür dilerim, çok boğazım acımaya başladı. Niye böyle oluyor? Çok uzun süredir acaba susturuldunuz, kendinizi gösteremediniz mi? Çünkü bu alanda siz çok iyisiniz. Çok iyi yol gösterebilirsiniz. İnsanlara liderlik edebilirsiniz. İnsanları yönetebilirsiniz. Ya da bakın kendi işinizi yapıyorsanız değnek kraliçesi ve Azize'ye bakın. Azize'nin bilgisayarı var, modern bir deste. Modern bir Azize. Eğer bakın online'da kendi işimi yapacağım Instagram'da, YouTube'da falan diyorsanız sayfanızın mesela birden yükselişe girmesi, birden çok fazla satış yapmaya başlamanız, birden viral olma, bunlar çok söz konusu olabilir. Halbuki şey gibi gerçekten ya, sen belki zaten atıyorum 5 senedir emek verdin mesela o Instagram sayfasına ve dedin ki ya evet hani yine ben buraya işte yüklüyorum, yüklemeye devam ediyorum ama ya ne bileyim kaç senedir çok da istediğim karşılığı vermemişti. Neyse ben kenardan da falanca ek işe başlayayım yani diyorsun ve bu sene belki o sayfa viral oluyor, artık bir şekilde öne çıkmaya başlıyor. Ve ne oluyor işte, aslında geçmişte yaptığın şeyin karşılığını alıyorsun, ön plana çıkıyorsun ve yeni şeyler planlamaya başlıyorsun. O yüzden diyor ki yani tamam, burası zaten şimdilik bekletiyor ya, sen enerjini şu an boşuna hani harcama, bu şeylerle başka şeyler de yap. Çünkü yine aslında burada işine yarayacak. Ve biz burada kendi işinin patronlarını görebiliriz. Ya da sahip olduğu işte mesela farklı bir kurumsal işte bir kariyer hayatınız olsun. Bekliyorsunuz terfi gelmiyor. İşte bu sene yaz ayları gibi o gelebilir. Ve belki de gelmesinden çok ümit kestiniz. Bazılarınız için de yeni bir yol olabilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü hani terfi yeni bir aşama ama bakın bir işten çıkıp yeni bir işe başlamak da yeni bir aşama. Çünkü burada öyle ya da böyle yeni bir aşama var. O yüzden bu deste bakın işten çıkarsanız vesaire de üzülmeyin eğer öyle bir enerji oluşursa. Çünkü biraz burada hani ya param olacak mı, güvende hissedecek miyim korkusu da var tılsım dörtlüsünde. Merak etmeyin, bu deste açıkta kalmaz. Çünkü yeni bir yolunuz var ve o yeni şey gibi biraz hani beklediğim işimde bir türlü terfi alamadım, istediğim şeyler olmadı. Öf yeter dedim, artık burada belki işten çıktım. Ama birkaç ay sonra çok daha iyi bir yerde, çok daha iyi bir pozisyonda işe başladım. Çünkü güçlü ya, bu deste çok güçlü. Bu deste bunun destesi. Haliyle başta olumsuz görünen şey, bakın impas dedim yani engel gibi, geçit yok gibi diyor. Ama öyle değil. Başta olumsuz görünen şey, burası gerçekten sabrederse, kendi inancını korursa olumlu bir şekilde ödüllendirilecek. O yüzden merak etmeyin, yani gayet iyi bir yerden gelmiş. Sadece o şeyi koruyabilmek tabii ki, hani korkmadan devam edebilmek mesele gibi görünüyor.
Ama gayet yaz aylarından en çok benim alacak destelerden biri olduğunu düşünüyorum. İkinci deste. Sizin açılımınız da böyleydi. Dediğim gibi çok hani detaylarda boğmadan, size sıkmadan anlatmaya çalıştım. Daha fazla açılım görmek isterseniz üyelikler de açıldı. Hani orayı da isterseniz değerlendirebilirsiniz ama şimdiden izlediğiniz için bu videoyu teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili 3. desteği seçen arkadaşlar. Ben desteleri açılımdan önceden hazırladım ama son bir defa niyet olarak karıştıracağım. Ben 3. desteği seçenler için zamansız bir zamana niyet alıyorum. En doğru cevapları almaya ve en iyi şekilde yorumlayarak 3. desteği seçenlere iletmeye niyet ediyorum. Öncelikle şu an kariyer hayatınızdaki güncel enerjiler nasıl? Bununla başlayacağız. 2 ile 3 arasında kaldıysanız 2'ye de bakabilirsiniz. Orada da ilk sırada kadar çarkını almıştık. Kupa dörtlüsü. Asası belirteç olarak seçtiğimiz kartımız. Aseler. Diyorsunuz ki bir şey olsun. Ne olur artık bir şey olsun. Ya bir umut, bir ışık. Çok uzun süredir bekledim. 3. desteği seçenler şu an kariyer hayatınızda nasıl bir enerjidesiniz? Esneklik, tamam. Şimdi arkadaşlar içiniz gerçekten çok sıkılıyor olabilir. Çünkü diyorsunuz ki uzun süredir çok fazla emek veriyorum. Bakın burada sezonlar var, farkında mısınız? İşte yeşil yaprakları görüyoruz. Böyle kar tanelerini görüyoruz. Daha böyle işte sıcak şeyleri görüyoruz. 4 mevsimi aslında biraz anlatmaya çalışıyor. Ve diyorsunuz ki çok fazla zaten emek harcadım. Artık hani mecburen kader, burası biraz mecburen kadere bırakmış gibi. Ve aslında buraya kadar çok fazla eğitimden, öğretimden, süreçten geçme yaşanmış olabilir. Kader çarkından bir önceki kart çünkü ermiş kartıdır. Kendi halinde kalıp belki kütüphaneye kapanıp saatlerce ders çalıştın. Çok fazla kendi yolunu belki de bulmaya çalıştın ve artık yani tamamladın o süreci. Ve bakın kupa dörtlüsü burada güzel, aslında çok iyi resmedilmiş. Yine aslında o hani demiştim ya böyle bir ermiş etkisi. Burada bakın arkasında adamın kocaman bir kütüphane. Şurada artık örümcekler ağ yapmış. Artık dokunmuyor kitaplara belki de ya da o kitabın kapağını açmak bile istemiyor. Hatta bakın ermiş dedim ya, ermişin kandili sanki kupa dörtlüsünde. Enteresan oldu. Örümcek böyle kesiniyor ve adam çok umutsuz. Boş kupaları görüyor sadece. 1, 2, 3. Ama 4. bir kupa var. Arkada, rafta ışıl ışıl parlıyor. Ama adam artık o kadar denemiş, o kadar yılmış ki o kupayı görecek halde değil. Fakat şimdi klasik tarotta da o kupa dörtlüsü böyle bulutlu bir elle gelir. Tamam mı? Bize ilahi olarak uzatılan fırsattan bahseder. Burada da bakın yine aynı şekilde değnek ası yine bulutlardan gelir normalde. Bir fırsatı getiriyor. Bu desteği için şu önemli. Sizin istediğiniz başka bir şey olabilir. Bu yüzden de diğer ihtimalleri şu an göremiyor olabilirsiniz. Yani 2 ihtimal var. Ya görüyorsunuz ama yok ya o şey bana göre değil. Bilmiyorum ki benim aklımdaki aslında bu değildi diyorsunuz. Ya da o kadar belki gerçekten her şeyi denediniz. O kadar gerçekten yıldınız ki. Yani artık onu görecek haliniz bile yok. İnsan olur bazen böyle. Fakat bakın yine aslında enerjinizi anlatan esneklik kartını görüyoruz. Numarası 48. 48 belki bilmiyorum. Bazılarınız için yaşı değilim plakası falan olabilir. Böyle bir şey var gibi ama 4, 8, 12. 12 de tarotta bize aslan adamı verir arkadaşlar. Yine aslında hani o denedim olmuyor. Allah'ım bataklıkta gibiyim. Debeledikçe daha da battım. Ben artık hiçbir şey yapamıyorum dediğimiz nokta. Ama Söğüt bize neyi hatırlatır biliyor musunuz? Der ki bir söğüt ağacı esnek olduğu için fırtına çıktığında o fırtınayı atlatabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü esnektir, kırılmaz. Ama daha sert bir ağaç, işte bir çam ağacı, bir belki meşe ağacı, çınar ağacı. Bunlar çok daha sert, dayanıklı ağaçlar ama esnek değiller. Bu yüzden de müthiş bir fırtına çıktığında maalesef kırılabilirler. Hayatta bazen
istemesek bile esnek olmayı öğrenmemiz gerekir. Evet, belki hani istediğim şey değil o şey şu anda. Ya ama diyorum ki ya neyse, hadi bir değerlendireyim. Bakın, bu onun dönemi olabilir sizler için biraz. O yüzden diyor ki şu anda görmüyor olsam bile ya da görüyorum ama yok ya o şey bana göre değildir diyor olsam bile, istersen diyor o şeyi bir değerlendir. Hani deriz ya, nasibin nereden çıkacağı bakın belli olmaz. O başladığınız şey belki de ileride gelecek olan diğer büyük şeyin önünü açacak olabilir. Bakalım, şimdi gelecek öngörüsüne dair kartlarınızı alacağım. Ama ben sizi çok iyi anlıyorum. Maalesef yani gerçekten artık o umudunuz çok kırılmış ya. Bakın şurada da sanki şunlar biraz böyle smiley face'leri, böyle gülücük suratlara benziyor gibi. Artık gerçekten yani bilmiyorum ya diyorsunuz bence. Peki gelecek süreçte kariyer hayatınızda neler yaşanabilir? Sevgili üçüncü deste. Kule. Kupa olmuşsu. Kıyamam ya. Hani böyle şey, şu kendi geliyor. Kılıç üçlüsü. Kupa ikilisi. Gelmedi. Bir kere daha. Kupa ası. Tamam. Eğer böyle neticelendiriliyorsa hep 5 alıyorum. Belirsiz gelseydi devam edecektim arkadaşlar. Seni dağladılar değil mi kalbim? Biraz kariyer hayatınız bence size bunu yaşatmış. Hatta bazılarınızın ben duygusal hayatında da hani şey diyor olabilirsiniz. Ya her yerden darbe yiyorum ya. Her yerden üzerime geliyorlar. Her yerden sanki böyle hani neyi elimi uzatsam olmadı. Çok maalesef dedirtmiş olabilir süreç size. Şöyle parlama yapıyor hafif. Oh, şöyle yapalım. Parlamasın. Sevgili üçüncü deste. Sizlerin kariyer hayatınıza dair duymanız, bilmeniz, almanız gereken tavsiye nedir? Protected by angel. Melekler tarafından korunmak. Melekler tarafından korunuyorsun demiş arkadaşlar. Kıyamam. Yani yanımda olsanız şu an gerçekten sarılmak isterdim size. Çünkü bu deste tam bir şey destesi. Çok dinledim. Ya çok denedim ve her seferinde aynı şey oldu. Bir işe giriyorum. Yani 2 ay çalışıyorum. 3. ay çıkarıyorlar. 2 ay çalışıyorum. 3. ay işte bana mobbing yapıyorlar. Ya da deniyorum. Her seferinde umutla şuna başvuruyorum, buna başvuruyorum. Ama o kapılar yüzüme kapanıyor, açılmıyor bile. Yani bu deste gerçekten çok uzun süredir mücadele veriyor olabilir. Ve dediğim gibi bence bazılarınız bunu duygusal hayatında da maalesef ki yaşamak zorunda bırakılmış gibi geliyor. Hatta kendi öz aileniz, kök aileniz bile sizi çok anlamıyor olabilir arkadaşlarım. Şimdi ama durun, her şey bitmedi. Diyor ki bakın, sonu güzel, sadece başlangıç birazcık zorlayıcı, tamam mı? Korkmayın ama. Şimdi arkadaşlar kuleyle açıyoruz. Bakın kule. Hani şurada dedim ya, fırtınada söğüt ağacı esnek olduğu için dayanabilir ama sert bir ağaç kırılır dayanamaz diye. Diyor ki sen zaten ya hemen çok belki yakın gelecekte bu kuleyi yaşadın. Yani belki bir yıkımı yaşadın. Belki işte bu açılımı dinlemeden önce belki bir işten çıktın, çıkarıldın. Belki olumsuz bir şey oldu. Diyor ki olabilir. Ya da bu olmadıysa dikkat et diyor. Hani belki böyle bir hani sarsıcı bir şey olacak olabilir. Ama merak etme, bu süreç seni aslında senin kalbine daha uygun sürece götürecek. Ve burada şu çok güzel dikkatimi çekiyor. Bakın siz de görüyorsunuz bence. Lotus, lotus, lotus. 3 adet lotus gelmiş. 3 tane kupa kartına. Lotus ne arkadaşlar? Çamurlu yerde açan, o pis görünen şeye rağmen onun içinde açan gerçekten çok güzel, insan değil mi, görünce bile ferahlık veren harika bir çiçek. Siz şu anda tam olarak hani o bir tane böyle bir video vardı. Üzerine böyle ağ yapmıştı. Aynı buradaki örümcek ağı gibi böyle ağ yapmıştı ve onu açtığında lotus açılıyordu. Sizin kariyer yolculuğunuz böyle arkadaşlarım. Yani şu anda gerçekten dediğim gibi yakın gelecekte aman deyip dikkatli olun. Yine Allah korusun tabii ki, olumsuzlukları iptal edelim. Ama yaşanan da bazen yaşanır ya, diyor ki dikkatli ol diyor, bak işte belki bir işten çıkarılabilirsin ya da farklı bir şey olabilir. Hani çok dillendirmeyeyim yine de, ben bazılarınız rahatsız oluyor çünkü biliyorum. Ama diyor ki dikkatli ol. Yakın zamanda sarsıcı bir şey olabilir. Ama bu kötü bir şey değil aslında. Çünkü sen bir şeyden korunuyorsun. Bir şeyden korunuyorsun burada.
daha iyisine gidebilmek için yaşıyorsun bu yaşadığın olumsuzluğu. Ya da belki izlerken çoktan yaşadın. Ve bakın kılıç üçlüsü yine aslında hani bakın arkada tam kuledeki şimşekleri görüyor musunuz? Sanki devamı gibi değil mi biraz? Bak, bazı kağıtlar var. Belki işte birileri dedikodunu yaptı, haksızlığa belki işte uğradığını düşündün. Birileri canını sıktı belki de. Ya da dikkat et, hani bu hemen çünkü hızlıdır böyle kule ve kılıç üçlüsü enerjisi. Çok yakındır. 3-4 hafta gibi düşünebilirsiniz biraz. Belki hani zaten bu süreci birazcık daha görüyorsun ama kupa olmuşsu. Bakın o yola doğru artık yürümüşsünüz. Gökkuşağı. Gökkuşağı nereden sonra gelir? Yağmurdan, fırtınadan sonra gelir arkadaşlar. Gökkuşağınız geliyor. Ve bazılarınız belki gerçekten böyle bir gökkuşağı sembolü görebilirler bu açılımdan sonra. Hani hemen sonra değil de hani bu belki hafta içerisinde. Size hani gökkuşağı her zaman mucizelerin geleceğini, olumsuzlukların temizleneceğini müjdeler. Ve kupa olmuşsu özellikle balık burcunu anlatabildiği için bakın Şubat ayının son haftası ve Mart ayı, ben şu an hani Şubat ayında çekiyorum bu videoyu. Bazılarınız için Mart ayı olabilir. Bu güzelliğin gelme süreci, kariyer hayatınızda artık mutlu olma süreciniz. Bazılarınız için de gelecek 10 aylık süreci müjdeleyebilir. Bazen 10. ayda olabiliyor, hani Ekim ayını anlatabiliyor. Ve şu güzel kupa ikilisi kupası. Öyle ya da böyle. Bazılarınız için bu çok yani belki hızlı çalışacak. Hemen 1-2 aylık süreçleri anlatabilir. Gerçekten kalbinize uygun bir fırsatın gelmesi ve kupa aslında güzel olan nedir biliyor musunuz? Aynı zamanda bir iyileşme kartıdır kupası. Yani şurada yaşadığımız olumsuzluklar vardı ya, şuraya kadar getirdiğimiz bıkkınlıklar. Bunların kalben artık temizlenecek olması. Bazılarınız için yaz aylarını anlatabilir. Kupa ikilisi Yengeç burcu çünkü o Temmuz ayları, o süreçleri verebiliyor. Ve bakın arkada yine kocaman kitaplıklar görüyorsunuz. Bazılarınız belki gerçekten böyle büyük kurumlarda, kütüphanelerde falan çalışacak da olabilir bu arada. Ya da böyle büyük yüksek öğretim kurumlarında işte akademisyen olacak olanlar, kadro arayanlar olabilir belki bu destede. Ya da sınava mesela girenler, işte kurum sınavlarına. Ama şu var, şu yolun sonu merak etmeyin çok güzel. Ve siz şunu diyeceksiniz bu yolun sonunda. Bence dediğim gibi bu en geç 10 aylık süreç içerisinde. Allah'ım şükürler olsun. Evet, ben o zamanlar gerçekten görememiştim. Gerçekten hani içim çok sıkılmıştı ama beni korumuşsun. Ve ben aslında o yaşadığım olumsuzlukla daha iyi bir yola gitmişim. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Çok hızlı. Bu arada mesela çok düşüyor benim sosyal medyada önüme. Bir öğretmen hanım efendi var. Özel sektörde çalışırken mobbing görüyor. Ben de yaşadım aynısını maalesef. Özel sektörde çalışırken dershanede mobbing görüyor. O gördüğü mobbingle istifa ediyor. İşten çıkıyor ve diyor ki ya artık buna katlanmayacağım. Hırs yapıyor, çalışıyor ve bir köy okuluna öğretmen olarak atanıyor. Şu an orada işte çalışmaya başlıyor. İsmini bilmiyorum, hesabını bilsem söylerdim ama önümden geçti, izledim gitti maalesef. Belki işte hani bazen olumsuzluklar bizi motive eder ya. Bu deste öyle olabilir. O yüzden hani korunuyorsun, merak etme. Melekler seni koruyordu. Yani Allah seni koruyor, Allah seni görüyor. Hiçbir şey boşuna değil. Bu onun destesi. Sadece diyor ki sert olma bak. Sert olma, esnemeye razı ol. Bazen deriz ki ya şu yol, benim kariyerim için çizdiğim bu yol. Bu olacak, illa bu olacak. Diyor ki hayır bak öyle deme. Biraz esnek ol, biraz bak gerçekten başka neler olabilir. Ve sen gözünü açmaya başladıkça, bir dakika ya benim için başka bir yol da mümkünmüş dedikçe daha hayırlısı gelecek diyor. Bu deste onun destesi. İstediğinden çok daha hayırlısı ve güzeli gelecek. Ama dediğim gibi şu an zaten kıyamam. Hani dediğim gibi siz zaten çok hani bunalmışsınız belli. Öyle gelmiyor olabilir ama merak etmeyin, o şey öyle ya da böyle olacak gibi görünüyor inşallah. Haliyle ben Temmuz ayından sonra özellikle pek çoğunuz için bir şeylerin yoluna gireceğini düşünüyorum. Bazılarınızın daha hızlı, dediğim gibi bence bazılarınızın daha hızlı ama çoğunluğun Temmuz'dan sonra yoluna girecek gibi görünüyor arkadaşlar. İnşallah da yolunuz güzel bir şekilde açık olsun. Ama bu aralar benim çok okuduğum bir ayet vardı. Yine de yanlış aktarmayayım ama toparlayamadım zihnimde. Hani şu meali çıkıyordu diyeyim. Bir gün gelir ki Allah gerçekten kalbini daha önce hiç kırılmamışsın gibi razı eder. Bana bunu yine anımsattı.
O yüzden merak etmeyin. Yani bir gün gelecek ve bu bence dediğim gibi bu yıl gibi görünüyor. Evet, Allah'ım hani hiç, o kadar razıyım ki evet yani bunlar boşuna olmamış diyecek bence bu deste. Evet, en ağır duyguların geldiği de bu oldu. Böyle bir ağlama hissiyatı geliyor şu an. Büyük ihtimalle buradaki yoğunluktan. Merak etmeyin, bu deste mutluluktan gözyaşı dökecek gibi. Yani o kupadan suların saçılması, bunlar mutluluk gözyaşları arkadaşlar. Mutluluk gözyaşları. Peki, umarım ki en güzeli sizin için çok kolay bir şekilde yaşansın. Sizi kırmadan, dökmeden arkadaşlar. Sizin açılımınız da böyleydi. Dilerim ki bir nebze olsun iyi gelmiştir. Keyif alabilmişsinizdir. Kanal üyelikleri açıldı. Daha fazla açılım görmek isterseniz hani oraya da bakmak isteyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.